Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Çavdar Sokak'taki Uşak Konağı kentin en yeni ama en lezzetli ve en şirin lezzet duraklarından bir tanesi. Adından anlaşılacağı gibi eski bir konak restore edilmiş ve restorana çevrilmiş. Uşak denince akla ilk gelen tarhana. Tarhanamız. Doktor tarhana diyorlar. Evet, yani. Peki bu önce tarhana çorbasını yapmadan tarhanayı yapalım. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi tarhana çorbasını Ne yapmadan var zaten içinde tarhananın yapılışı değil, tarhananın malzemesinin içindeki ana katkı maddelerinin özellikleri lezzeti veriyor. Tabii doktor denilmesindeki asıl sebep de bu kadar sağlık kaynağı olabilen ana besin maddelerinden oluşmuş olması. Soğandır, biberdir, işte haşlanmış nohut, yoğurt, 17 çeşide yakın şey var içerisinde, malzeme var. Bunlar hepsi bir araya getirilip yeşil nane bol miktarda. Bunlar özel Biber de var. Biber tabii, hem acı tatlı biber, kırmızı biber, yeşil biber, soğan. Doğal tadı bulabilmek için ev tarhanası olması çok önemli şart. O kesin. Peki gelelim çorbaya. Sıvı yağda çok az bir biberi kavuruyorsunuz. Arkasından rendelenmiş domates ya da ince ince doğranmış domates, elde doğranmış domates, biraz sarımsak, bunları soteliyorsunuz, işte biberi soteliyorsunuz sarımsakla. Sonra domatesi, çok az salça. Suyunun soğuk olması lazım. Soğuk suyu koyup su ılımadan Peki. toz tarhanayı. Topak olmuyor mu? Sıcak koyarsanız topak olacak. O yüzden suyu ısınmadan tarhanayı suyun içine koyup kaynama kıvamına gelinceye kadar karıştırmak zorundasınız. Bu çok önemli bir püf noktası. Çünkü karıştırmadığınız zaman olduğu gibi topak olur, oturur ve muhallebi gibi hiç yani çorba kıvamını tutturamazsınız. Kaynadı. Sonra kaynadı. Kaynadıktan sonra inmesine yakın işte tuzunu koydunuz. Kuru nane ile biraz daha üzerini renklendirebilirsiniz. Çok az bir 10 dakika ya da işte daha kısa süre bir kaynama süresinden sonra sıcak servis yapacaksınız. Doktor hazır. Doktorunuz hazır. Çorba görüntülerinden derlediğimiz Ramazan özel programı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Geçmiş programlardan derlediğimiz Ramazan özel programına çorbalarla başlıyoruz. Çorba malumunuz Türk mutfağının ve iftar sofralarının vazgeçilmezi. Bu hafta sizlere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden derlediğimiz çorba görüntülerini sunacağız. Şimdiden afiyet olsun. Gaziantep'te çorbaları say say bitiremezsiniz. Bunlardan en lezzetlisi de alaca çorbasıdır. Bu lezzeti nasıl tutturuyorsunuz? Kimler pişiriyor bu yemeği? İlk açtığımız senelerde mutfağımızda ben de birebir yemek pişiriyordum.
Yanımda eltim var, annem var ve 3 tane daha bayanımız var. Yanımda bir de erkek elemanımız var onlara yetişsin diye. Evimizin mutfağını aynen Antep'e taşıdık. Fakat bu bir lokanta havasında değil de ev mutfağı havasında olsun istediğim için ben amatör bayanlardan seçtik. Yani burada eğitilmiş, öğretilmiş, okulunu okumuş hiç kimse yok. Ben de dahil diyebiliriz Antep mutfağı açısından. Çünkü bir yerlerde öğrenilmiyor Antep mutfağı. Herkes annesinin yanında, evinde, mutfağında öğreniyor. Antep mutfağı gerçekten zor bir mutfak. İşte yuvarlamalarıyla, ufak köfteleriyle, çorbalarıyla hazırlanması zor. Öncesi ve sonrası olan yemeklerdir. Ama lezzetli yemekler. Ağzını Yani, sulanıyor değil mi? evet, Anladım. ağzım Evet. sulandı. Çok zor yemekler ama lezzetlidir muhakkak. Peki bir şey diyeceğim. Antepler çorbayı çok seviyor değil mi? Evet, çorbasız olmaz Antepliler. Peki bu sıcakta nasıl? Aslında çorba sıcak soğuk diye bir şey olmaz. Her zaman için biz böyle çorbayı içerek serinliyoruz. Hangi çorbalar var? Antep'in özellikle alaca Çok çorbası, çorbası var. çok çorbası vardır. Alaca çorba, lebeniye çorba, yoğurtlu çorba dediğimiz öz çorbası, yoğurtlu dövme çorbası, ezogelin çorbamız, kırmızı mercimek çorbamız, düğün çorbalarımız bayağı vardır yani. Ama bunların en meşhuru alaca galiba değil mi? Alaca Evet, çorba. en çok bilineni alaca çorbadır. Çorbayı bir anlatır mısınız? İçinde nohudumuz var, yeşil mercimeğimiz var ve dövmemiz var. Bol soğan, tarhun otumuz var, salçamızla, tuzumuzla, karabiberimizle, kırmızı biberimizle tatlandırıyoruz. Bir bardak dövmemizi geceden ıslatıyoruz. Nohudumuz ıslanır, mercimeğimiz ıslanır, yeşil mercimeğimiz. Onun üçü birlikte şöyle tencereye konu üzerine şu boyda geçecek şekilde su ilave edilir, sıcak su. Üzerinin kefi dediğimiz dövmenin, mercimeğin kefi alınır. Ondan sonra bol bir höyük, şöyle 3 tane büyük soğan halka halka doğranır. İçine atılır. Bu arada kırmızı biber, tabii ki salçası, Antep'te bol evlerde yapılıyor. Domates salçamız ve tarhun otumuz atılır. Birlikte iyice özlerine kadar pişirilir. Daha sonra indirilirken içine tuzunu, karabiberini, kırmızı biberle yağ da yakılarak üzerine dökülür. Antep'in ünlü alaca çorbası biberiyle, tarhunuyla, salçasıyla ağızda müthiş tatlar bırakıyor. Bayram sabahları Gaziantep'te bütün evlerde yuvarlama çorbası içilir. Şimdi ekrana bu muhteşem çorbayı getiriyoruz. Muammer Aksoy bulvarındaki Lokanta Cincik, Gaziantep yemeğini sevenler için ideal bir adres. Mutfağınız ne ağırlıklı? Antep ağırlıklı. Tabii Antep yemekleri ağırlıklı. Tamamen yöreye uyumlu. Ama zaman zaman başka Antep dışında da yemekler yapıyoruz. Peki şu yuvarlamayı bir baştan sona bize bir anlatır mısınız? Malzemeler nasıl yapılıyor, nasıl pişiyor? Evet, işte bütün zorluğu da 3 gün önceden başlaması. Efendim yuvarlama, pirinç, irmik, koyun etinin siyahı, hiç yağı olmayacak, sinir olmayacak. Çiğ köftelik dediğimiz simsiyah et, biraz sert tutsun diye tavuk göğsü, yumurta, karabiber, tuz, bunların harmanlama yapılıp makineden bir iki defa çekilip yumurtayla yoğrulması neticesinde bir hamur elde ediliyor. Bayağı incelmiş, yumuşamış bir hamur elde ediliyor. Yoğurma süresi uzun mu? Yani 10-15 dakika sürüyor ama bu makinede olduğu için.
Önceden makinede yoktu. Tamamen elle olurdu. Bunun yoğurma süresi daha fazla uzun sürerdi. Fakat şimdi makineden hemen kolayca çekiyorlar. Ondan sonra da 10-15 dakika yoğuruyorlar yumurtayla. Daha çabuk olmuş oluyor. Ondan sonra da küçük parçalara ayırarak bunları yuvarlıyorlar. Zeytinyağına batırarak yuvarlıyorlar. Bu yuvarlama bitiminde kaynar suyun içerisine, az tuzlu kaynar suyun içerisine atılarak haşlanıyor. Haşlandığında yuvarlamamız hazır olmuş oluyor. Bu arada daha önceden nohutumuz, etimiz, et suyumuz hazır oluyor, pişmiş oluyor, hazır oluyor. Süzme yoğurt, et suyunda inceltilerek ve yumurta ilave edilerek yoğurt inceltiliyor miktara göre. Yani bunu hepsinde yapmayabilirsiniz, kısmi yapabilirsiniz. Yani mesela öğlen yiyeceksiniz, o kadar yaparsınız. Akşam yiyeceksiniz, o kadar yaparsınız. Yani kişinin çokluğuna göre. Ondan sonra da hepsini içine atıyorsunuz. Hazırladığımız yoğurdu, et sulu olan yoğurdu. O tabii yoğurtluktan çıkmış oluyor. Bir ayran, koyu bir ayrana benzer. Evet. Daha önce hazırladığımız nane yağı, yakmış olduğumuz kızgın yağa nane atarak yakılır. Onu da en sonunda Kuru nane mi? Tabii kuru nane. Kuru nane. Ve onu da özellikle biraz kendi evlerimizde otu çöpü olmayan, yani güzel temiz bir naneyle olursa daha da güzel olur. Sunarken de o naneyi üzerine vererek sunuyorsunuz. Lezzeti demek bu zahmetinden geliyor. Muhakkak emek, tamamen emek. Bayram yemeği olan yuvarlama gerçekten de insanın damağını bayram yerine çeviriyor. Baştan çıkartıcı bir yemek. Antalya'nın kulaklı çorbası aslında başlı başına bir yemek. Merhaba. Nasılsınız? Bütün yemekleriniz çok lezzetli ama bir kulaklı çorbanız var. Meşhur bir kulaklı çorbanız var. evet. Bana bunun bir anlatır mısınız tarihçesini? Nasıl yapılıyor? Nereden geldi? Tabii. Şimdi ben çok küçüktüm. Bunu babaannem evde yapardı. Babam da lokantada satardı. Yani lokantada yapamıyorduk çünkü mutfağımız falan o zamanlar elverişli değildi. Şimdi daha dikkatli bir yerimiz oldu. Kendimiz yapabiliyoruz. Bu su böreği hamurunu açıyorsunuz. Aynı zamanda Su böreği hamur dediğiniz bol yumurtalı. bol yumurtalı hamur. Makarna hamuru. Makarna hamuru. Onu açıp içine kıyma parçaları koyuyorsunuz. Kıymanın içinde bir şey var mı? Kıymanın içinde karabiber, tuz, sarımsak ve yeşillik yani dereotu, maydanoz var. Kaynar suyun içine bunu atıyorsunuz. Bu onlar konuyor. Pişiriyorsunuz. Kulak şeklinde. Ha, oradan mı ismi geliyor? Evet, Kulak evet, şeklinde. evet. Kulak şeklinde kapatıyorsunuz. Kaynar et suyun içine atıyorsunuz. İçine gerdan eti, nohut, mevsimindeyse taze nane, değilse kuru nane koyup
Üzerine kırmızı tereyağı koyup ve ikram ediyorsunuz. Kırmızı tereyağı dediniz, biberli, Biberli, kırmızı biberli tereyağı. gerdan eti. Gerdan eti, limon, sarımsak. Peki benim bildiğim çorba, yani daha doğrusu ben çorbayı çok severim. Yaz kış çorba içerim de çorba adeti Türkiye'de daha çok kış yemeği gibi anılır. Siz yaz kış yapıyorsunuz. Yaz kış yapıyoruz. Evet, yaz kış. Şeyi yok yani Hayır, Antalyalılar hayır, yaz kış 40-50 her pazar derece mutlaka. sıcakta da gelip Hiç kimse gelmese de ben o çorba mutlaka pazar günleri bizde bulunmalı. kıymalı hamur gerdan suyunun içinde muhteşem bir çorbaya dönmüş. Çorba dememek lazım. Çok lezzetli bir yemek. Kulaklı çorbayı herkese öneriyorum. Beyram çorbasını kahvaltıda da, iftarda da, sahurda da içebilirsiniz. Gaziantep'te Ulu Cami civarında sahil yolundaki Kelebek Restoran Anteplilerin vazgeçemedikleri restoranlardan, lezzet duraklarından bir tanesi. Buranın ünlü yemeği de beyran. Mehmet Bey, ben beyrana çorba dedim, bir Antepli bana karşı çıktı. Beyrana çorba deme, beyran beyrandır, yemektir dedi. Doğru mu bu? Beyran Gaziantep'lerin 250 yıldan beri vazgeçmedikleri sabah kahvaltısı. Kahvaltıdır. Yani bu yemek olarak geçmez. Bu çorba olarak geçer bizde. Bu çorbayı herkes içer mi yoksa Genelde bütün Antepli, muhakkak Gaziantep'li beyran her gün içer. her sabah? Her sabah içer. Evlerde pişer mi bu? Evlere biraz zor olduğu için genelde biz hizmet ediyoruz. Biz takdim ediyoruz. Evde de yapılır. Zaman zaman da yapanlar vardır tabii. Bu daha çok kırsal kesimin mi yoksa kentin merkezinde de? Kent merkezinde. Peki malzemeleri nedir Mehmet Usta bunun? Malzemeleri bunun iç yağ, et, pirinç ve baharat. Kullandığımız mamuller bunlar. Peki nasıl yapıyorsunuz? Bir şunu baştan sona bir anlatır mısınız? Şimdi biz eti haşlıyoruz. Eti de haşlarken Neresinden, ne de eti bu? kol veya gerdan dediğimiz Koyun. koyun, evet, koyundan, gerdan ve kol etinden eti haşlıyoruz. Ne kadar Kemik- haşlıyorsunuz? 5-6 saat haşlıyoruz. Kemikle beraber, kemik suyuyla atıyorum, bir takım onu haşlıyoruz. Süzüyoruz. Pilavı Pilavı nasıl yapıyorsunuz? Pilavı haşlıyoruz. Sadece. Onu haşlıyoruz. Yani tuzsuz pilav haşlıyoruz. Tuzsuz pilav haşlıyoruz. Servisi tezgaha getiriyoruz. İç yağ. İç yağ kullanıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz iç yağı? İç yağını koyunun iç yağından. Beyaz yağ dediğimiz, böbrek yatağı dediğimiz yağdan onu eritiyoruz. Tabanına döküyoruz bir miktar. Üzerine bir miktar yağ, biber döküyoruz. Kırmızı biber, pul biber. Yağ koyuyoruz. Bir ara pirinç. Peki o yağladığınız tabağa dolaba falan mı koyuyorsunuz? Hayır, Donsun diye? hayır. Zamanında kendi donuyoruz. İç yapanın anında donuyor. Sonra Pilav koyuyoruz. Donmuş yağın üstüne Tabii pilav. tabii donmuş. Aya sade de olabiliyor fakat genelde donmuş olarak koyuyoruz. Pilavı koyuyoruz bir miktar. Bir miktar atıyorum, bir porsiyon et koyuyoruz. Kaldırıp ocağın üzerine koyuyoruz. Ocağın üzerinde yakıyoruz altını. Bu yağla baharat yanıyor. Sarımsak koyuyoruz. Kaynatıyoruz. Et suyunu tamamlayıp servis yapıyoruz. Bu hem acı hem yağlı hem de çok lezzetli. Evet. Sabahları hazmı güç olmuyor mu? Yok, biz alışmışız. Modern Biz vazgeçemiyoruz maalesef. Biz bundan vazgeçemeyiz. Yani başka türlü, her türlü bir takım malum biliyorsunuz kahvaltı türlerimiz de var bizim ama katmerimiz falan. Fakat genelde biz buna biraz daha ağırlık. Bizimki acı olmalı. Yani bunu dediğin gibi 7'den 70'e her Antepli. Her insan yer. Her sabah. Her Gaziantep'li yer. Her sabah. Her Gaziantep'li yer. Artı bir özelliği. Beyranı yiyecekler, üzerine tatlı yiyecekler.
Beyram hem çok lezzetli hem de insana enerji veriyor. Antepliler güne bu çorbayla başlamakta haklıymışlar. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek.